Scooby-Doo normal şartlarda her bir bölümde farklı bir hikaye işleyen ve birbirinden bağımsız ilerleyişiyle karşımıza çıkmıştı. Ancak Cartoon Network ve Warner Bros. Ortaklığında yapılan Gizem Avcısı böyle değildi. Bunun yanında karakterlerde bazı tuhaflıklar sezmiştim. Başlarda saçma gelse de dikkatli baktığımda karakterlerin 4 farklı günah ya da ahlaki yozlaşmayı temsil ettiklerini fark ettim. Bu da konuya olan ilgimi bir hayli artırdı. Scooby-Doo diğer dizilerde gibi yine suçlu ve gizemlerin peşinde ilerlemekte. Ancak aradaki büyük fark çok küçük detaylar ve kısa sahnelerle arka planda çok daha büyük bir hikayeyi anlatmaktaydı. Bu kısımlara yavaş yavaş geleceğim. İlk öncelikle bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenerek ve yorumlarda fikirlerinizi belirterek bana destek olabilirsin. Canlı yayınlarımıza katılan ve Discord sunucumuzda kendini gösterenlere de selam olsun. Bunun yanında katıl üyeleri ve bağış atan herkese çok teşekkür ederim. Onların büyük küçük demeden yapmış olduğu bu destekler kanalın büyümesinde büyük rol oynuyor. Bu arada yakında katıl üyelerine özel etkinlikler olacak. Şimdiden yerinizi almayı unutmayın. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. İlk öncelikle karakterlerin neden bu kadar tuhaf davrandıklarını açıklamam gerek. Çünkü arka planı daha karmaşık ve tuhaf. Aile yapıları bu kişilerin özelliklerini maalesef ki tetikliyor. Birincisi, Scooby gibi yıllarca bir köpeğin ve diğer canlıların nasıl konuştuklarını sormuştum kendime. Şimdi ise büyük resme bakarken daha komplike bir hikaye var, onu anladım. Normalde Scooby-Doo gizem avcılarında belirli hayvan karakterleri konuşur. Şu anlık sizlere sadece iki canlıyı vereceğim ve olayı anlatmaya devam edeceğim. Birincisi ana karakter Scooby, diğeri ise Profesör Perikles. Bu iki karakterin ortak noktaları mevcut. İkisi de aslında hayvan değil. Evet, ikisi de hayvan değil. Sadece hayvan bedenlerinde yaşayan farklı birer ırk. Bu ırkların adı Anunnakiler ve dünyaya belirli amaçlar için geldiler. Bu karakterlerin tam formu olmadığı ve dünyada yaşayabilmesi için tam olarak bilince sahip olmayan canlılara ihtiyaçları var. Bu canlılar bilindiği üzere hayvanlar. Şu an için Anunnakilerin neden dünyaya geldiğini ve neyi amaçladıklarını söylemiyorum. Ancak bunu bilmeniz yeterli. Bu Anunnakilerin yani uzaylı yaratıkların hem iyileri hem de kötüleri vardır. Bu sebeple olaylar aslında buradan ceyran etmekte. Bu karakterlerin diğer bir ortak özelliği ikisinin de gizem şirketi çalışanı olması. Olay oldukça eskiye gidiyor. Yaklaşık 20 yıl önceye. Scooby-Doo gizem şirketi daha portakalda vitaminken bir grup genç gizem şirketini kurar. Bulundukları bölgede sürekli gizemli olaylar olduğundan bunları açığa kavuşturmak isterler. Ancak yanlışlıkla çok daha büyük bir gizemin içine düşmüşlerdir. Sadece sahte yaratıklar, gulyabaniler veya canavarları yakalamak değil, gerçek anlamda bir gizem ve tarih öncesi bir laneti bulurlar. Bu lanet daha çok bir tür disk ve diskin nereye gösterdiği, ne amaçla yapıldığı gibi farklı bilgiler içermekte. Tabi bunu bir sonraki videonun konusunda kalacak, o yüzden sabırla bekleyin. Ancak bu eski gizem şirketi esrarengiz bir biçimde kayboluyor. Disk parçalarını arayan bu gruba ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Bu sebeple aslında bütün hikaye bu iki uzaylı yaratık olan Scooby ve Profesör Perikles'in etrafında dönmekte. Diğer karakterlere devam edelim. Shaggy, sürekli birileri bu karakteri kartun evreninin en güçlüsü, her şeyi yok eder, iyilikte zirve diyor. Ya arkadaşlar, adam açgözlü ve obur. Siz iyi bir insanda bu gibi karakteristik bozukluk gördünüz mü? Nasıl iyi olabilir? Bir kere Shaggy zengin ama nasıl zengin? Aslında fakir olan ailesine büyük bir miras kalmakta. Bu miras sonrası hem ailesi hem de Shaggy iyice azıp refah hayat sürer. Shaggy sürekli yemek yer çünkü sonradan görme biridir. Pis boğazlılığının en büyük nedeni de budur. Sadece et tarzı şeyler yer, sebze tüketmez. Ailesi keza yokluktan geldiği için çıplak bir şekilde tablolar veya tuhaf hobiler edinmiştir. Para bu aileyi bozmuştur. Fred, bir kere Fred karakteri kendini beğenmiş, narsist ve
kontrol manyağı biridir. Sürekli tuzaklarından bahseder ve kendisini bu konuda o kadar çok över ki tek düşündüğü kendisinin yaptığı tuzaklardır. Hep zeki olduğunu söyler. Bakıldığında bu zamana kadar takımın lideri olduğunu zannederiz. Ancak takım lideri bu değil ki. Sadece bastırılamaz kontrol sorunu ve narsist kişiliği arkadaş grubu tarafından sineye çekilir. Bu sebeple Fred aslında bu takımın lideri değil. Fred'in bu şekilde davranmasının en büyük sebebi belediye başkanı olan babası. Aslında babası zannettiğimiz kişi. Bilindiği üzere Fred'in babası eski gizem şirketinden birisiydi. Babasını bizler bu zamana kadar belediye başkanı olarak bildik. Ancak olayın aksine Fred'in babası sırf oğlunun güvenliği için uzaklaştırılmış birisiydi. Belediye başkanı olacak adam ise tek düşündüğü vergiler ve gelirler. Bunun yanında kristal koyun altında yatan gizemli hazine ve herkesin aradığı esrarengiz altın diski amaçlıyordu. Sırf bu yüzden Fred'e el koyup onu annesinden babasından uzaklaştırmıştır. Adam bildiğin çocuğa el koyup kaçırmış yani. Daphne, şimdi bu güzel kızımız ailesinden zengin villalarda kalmakta. Ancak o kadar çok kendini beğenmiş bir varlık ki sürekli aynalara bakarak bu güzelliğinden bahseder. Güç düşkünü olduğu için de Fred'e aşıktır. Halbuki Fred için Daphne bir hiç konumunda. İkili zaman zaman birbirine yakın olsalar da iki bozuk karakterin birleşmesi pek iyi sonuçlar doğurmaz. Çünkü özgür olarak yetişmiş Daphne kontrol sorunları olan Fred'in baskılarını kaldıramaz da ondan. Aynı şekilde ikisinde de narsist kişilikleri mevcut. Takımın beyni Velma açıkçası benim için ayrı bir karakter. Ama maalesef ki o da şevheti temsil etmekte. Bunun yanında içinde çekememezlik bir kıskançlık mevcut. Fred ve Daphne'nin ilişkileri onu özendirmekte ve içten içe kıskançlık beslemekte. Çünkü Velma diğer kızlar gibi özgüvenle değil, içine kapanık biri ve kendisini sadece iyi olduğu bilim ve bilgisayar konularında gösterebiliyor. Bu sebeple içinde hep baskılanmış duygular var. İçindeki şevhet duygusunu ve aşkını Shaggy karakterine beslediğini zannediyoruz. Ama aslında yanılıyoruz. Başlarda öyle olsa da aslında amacı tam olarak bu değil. Çünkü onun çevresinde onu sevebilecek yakışıklı bir yok ve en iyi seçenek Shaggy. Bunun yanında ailesi tam bir sahtekar. İnsanları kandırarak para kazanmaktalar ve her kötü canavar veya lanet onlar için birer fırsat. Bu karakterlerimizin sergilemiş olduğu davranışlar sıradan gelse de aile yapılarındaki bozukluk aslında kendilerine yansımıştır. Bu gibi davranışlar aslında küçük çocukları büyük ölçüde etkilemekte. Evet, eski bölümleri özellikle bizlere canavarların sadece insanlardan ibaret olduğunu, sırf çıkarları için kötü şeyler yapanların insanoğlu olduğunu göstermiştir. Ama bizlere karakterlerin ne kadar kötü olabileceğini hiç belli etmediler. Alttan bir sinsi yılan misali bu duyguları aktardılar. Erkeklerin domine ettiği, kızların ise kendini beğendiği bir toplum yarattılar. Basit gelebilir ama büyük resim daha başkadır. Bu yüzden bu bölümde karakterleri tanımanız ve olaylara giriş yapabilme adına bunu hazırladım. Şu an olaylara sadece giriş yapıyoruz ve bunun devamı var. Şimdiden videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.